Bu hafta ne yapsak diyorsanız doğru yerdesiniz ve haftanın kapsamlı kültür sanat ajandasıyla yine bu haftada sizlerle birlikteyiz. Bugün neredeyiz hemen onu söyleyeyim. Canım İstanbul, güzel İstanbul, Boğaz kenarında. The Four Seasons Bosphorus Otel'deyiz. Burada bir forum gerçekleşiyor. Tourism Investment Forum, Destination Future Türkiye konulu bir forum bu. 10-11 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Onu takip etmek için buraya gelmiştik ve gelmişken biliyorsunuz trende de çekiyoruz, uçakta da çekiyoruz. Tabii ki burada da sağ olsun Four Seasons bu Boğaz kenarındaki güzel otelinin restoranında da bir çekim yapmamıza müsaade etti akşam yemeği başlamadan ve biz hızla bu hafta ne yapsak diyenler için konserlerle başlayalım. Kenan Doğulu'dan güzel bir haber geldi. Mailbox'ımıza düştü. Sevgili Kenan Doğulu dünya turnesine çıkıyor. Sadece biz değil, dünya da Kenan'ı bir kez daha dinleyecek. Ama Kenan Doğulu ile ilgili haberlerimiz ileriki dakikalarda da var. Çünkü Kenan Doğulu Accra Jazz Festivali'nin de bu yıl açılışını yapacak. Jazz formatıyla Accra Jazz'da olacak elbette. Ama önce ben dünya turnesinden başlamak istiyorum. Kenan Doğulu'nun dünya turnesinden. Kenan Doğulu yıllara damga vuran şarkılarını, o hep birlikte söylediğimiz, hep birlikte dans ettiğimiz şarkılarını Best of Kenan Doğulu World Tour 2026 kapsamında dünyadaki farklı şehirlerde hayranları için söyleyecek. Ne zaman, nerede hemen bakıyorum. 27 Mart 2026'da Stuttgart Porsche Arena'da olacak. 10 Nisan 2026'da Düsseldorf'ta Mitsubishi Electric Hall'da. 24 Nisan 2026'da Londra Indigo Etti O2 sahnesinde olacak sevgili Kenan Doğulu ve Best of Kenan Doğulu World Tour 2026 Avrupa duraklarının yanı sıra Avustralya, Kanada ve başka sürpriz ülkelerle de devam edecek bu dünya turnesi. Dediğim gibi Kenan Doğulu aynı zamanda Accra Jazz sahnesinde de olacak. Haziran ayında Accra Jazz Festivali'nin açılışını yapacak. Kenan Doğulu ihtimaller Jazz projesiyle 5 Haziran 2026'da Antalya'da Accra Jazz Festivali'nde olacak. Aynı zamanda hazır Accra Jazz Festivali'nden bahsetmişken yine her yıl olduğu gibi Accra Jazz Festivali'nin kapanışını da sevgili Fazıl Say yapıyor. Yine 2 konserle. Bu kez Accra Jazz Festivali'nde sevgili Fazıl Say'a sevgili Aslan Antsay, Seda Kırankaya ve Aykut Köselerli eşlik edecek. 19-20 Haziran'da gerçekleştirilecek Accra Jazz Festivali kapsamındaki Fazıl Say konserlerinde Fazıl Say'ın şarkılar ve caz uyarlamaları olacak. Güzel bir konser olacak. Fazıl Say dediğim gibi her yıl Accra Jazz'ın kapanışını yapıyor. Genelde 2 konserle yapıyor ve bu sene de 19-20 Haziran'da Accra Jazz'da olacak. Accra Jazz Festivali de bu sene daha pek çok sanatçı var. Önümüzdeki hafta daha geniş bir şekilde Accra Jazz'a değiniriz. Accra Jazz bu yıl 5-20 Haziran tarihleri arasında. Antalya'ya gittik. Antalya'ya Haziran'da gidiyoruz daha doğrusu. Şimdi Antalya'dan bahsettik, Accra Jazz'dan bahsettik. Mersin'den bir konser haberi verelim hemen. Elvin Hoksaganiyev'de Play Conduct konseriyle Play Conduct performansıyla Mersin'de olacak. Vivaldi'nin 4 mevsim konçertosu, kemançı sanatçısı Elvin Hoksaganiyev'in hem solist hem de şef olduğu etkileyici bir performansıyla hayat buluyor. Play Conduct'ta o demek zaten. Bu Play Conduct performansında Elvin kemanıyla orkestrayı da idare edecek. Yani hem keman çalacak hem de orkestraya şeflik yapacak. Hiç kolay bir şey değil ama bunu merak edenler, deneyimlemek isteyen, dinlemek isteyen müzikseverler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Mersin'de Elvin Hoksaganiyev'i dinleyebilirler. Neredeymiş? Hemen bakıyorum. Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi konser salonunda gerçekleşecek ve 18'de başlayacak Elvin'in konseri. İstanbul'da olsa kesinlikle kaçırmazdım. Bir Elvin zaten dünya çapında çok başarılı bir keman sanatçısı. Aynı zamanda Play Conduct performansı da muhteşem olacağına eminim. Deneyimlemek harika olurdu. O yüzden 14 Şubat'ta sevgili Mersinliler, daha iyi bir planınız yoksa saat 18'de Mersin Üniversitesi Nevit Kodallı Oda Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi konser salonunda olacak bu güzel konser. Kıyılardan devam ediyoruz. Antalya'dan başladık. Mersin'e geçtik. Şimdi Mersin'den İzmir'e geçelim. İzmir'de de bir 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması var. Ne kadar güzel böyle Sevgililer Günü
pek çok şehirde güzel konserlerle kutlanıyor. Böylece buradan da bunu görmüş oluyoruz. Hoş, güzel bir şey. Bütün dünyada sevgi kazansa keşke, iyilik kazansa keşke. Özellikle bu gündemin içerisinde sevgiye de, iyiliğe de çok ihtiyacımız var. Artık çünkü dayanacak takatimiz kalmadı gibi hissediyoruz her gün uyandığımızda. Ama işte bunun için sanat var. Bunun için sanatçılar var. Sevgimizi de, dirayetimizi de, aşkımızı da yükseltmek için İzmir'de ne varmış? İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi 14 Şubat Sevgililer Günü'nü Alsancak'ta kutluyormuş ve pek çok konser gerçekleştirilecek Sevgililer Günü'nde Alsancak'ta. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde bir sahne kurulacak anladığım kadarıyla ve saat 14'te Sevgililer Günü konserleri, Sevgililer Günü kutlamaları başlayacak. Program kapsamında Atıl Aktagel, Hazal İlhan, Hikem Çamdalı, Atıl Katagel, Şenol Şentürk, İbrahim Telkıvıran, Bando Kuartet, Enes Kunduracı konser verecek ve saat 18.30'da DJ Heyecan sahne alacak ve tüm bu Sevgililer Günü etkinlikleri, tüm bu Sevgililer Günü performansları, konserleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tarafından Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin girişinde. Evet sevgili İzmirliler, sevgili hemşehrilerim, Sevgililer Günü kutlamak için hem ücretsiz hem de çok da güzel bir yerde. Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin girişinde. Daha ne olsun. Hadi şimdi İstanbul'a geri dönelim. Antalya, Mersin, İzmir çok güzeldi. Canım ülkemin, canım şehirleri ve canım İstanbul'a da geri dönüyoruz tabii ki. İstanbul'da da zaman zaman gerçekleştirilen konserler Music Candle Concerts. 2. yaşını kutluyormuş. Music Candle Concerts 2. yıl özel konseri 16 Şubat'ta Saint Antoine Kilisesi'nde gerçekleştirilecekmiş. Müziğin aydınlığı, ışığın sesi konserleriyle Türkiye'de bir iki gerçekleştiren ve müthiş ses getiren Music Candle Concerts, mumların aydınlığında klasik batı müziğinin eşsiz eserleriyle zaman yolculuğu sunuyor diye tarif ediliyor grubun basın bülteninde. Kilisede pek çok, herhalde yüzlerce mum yanıyor ve o mum ışığı altında klasik müziğinin o muhteşem eserleri de icra ediliyor. Onları dinlemek gerçekten çok hoş olsa gerek. Özellikle ben şimdiye kadar katılamadım ama deneyimlemek istediğim konserlerden bir tanesi. Ama yurt dışında yılbaşı konserleri kiliselerde gerçekleştiriliyor ve ben birkaç tanesine katılmıştım. O akustik gerçekten enteresan oluyor ve hep böyle bilinen, insanların çok hoşuna giden yılbaşıyla ilgili eserleri genelde çalıyor orkestra, oda müziği orkestraları ya da icracılar. Çok da hoş oluyor. Eminim bu da çok güzeldir. 16 Şubat akşamı Music Candle Concerts'in 2. yılını kutladığı konser 16 Şubat akşamı saat 20.30'da Saint Antoine Kilisesi'nde gerçekleştirilecek. Bu özel konserin konuk sanatçıları Sertaç Çevikkol, Altuğ Tekin, Senem Demircioğlu, İklim Tamkan, Irmak Tokköz ve Umut Yılmaz eşlik edecek Music Candle Concerts'in 2. yıla özel bu konserine. İstanbul'dan Bursa'ya geçelim. Ne dersiniz? Canım şehirlerimizden bir tanesi de Bursa. Bursa'nın bizim tarihimizde çok önemli bir yeri var. Çin'in başkenti ve Kozan'ın başkenti, İpek'in başkenti. Eskiden pek çok şeyin başkentiymiş Bursa. Ama benim çocukluğumda gittiğim Bursa'dan, Bursalılar da buna katılacaktır. Pek çok şehirde olduğu gibi aslında eski Bursa'dan eser yok. Eskiden yeşil Bursa derdik ama şimdi ne kadar yeşil o tartışılır. Umarım çok daha güzelleşir Bursa, eski görkemli günlerine kavuşur diyorum ve Bursa'dan konser haberleri verelim hadi. Caz, klasik ve tasavvuf aynı takvimde. Bursa'da Şubat ayında pek çok konser gerçekleştirilecek ve Bursalı müzikseverler Caz Pazarı konser serisi kapsamında Duygu Soylu'yla buluşacak 15 Şubat'ta. Türk müziğinin ölümsüz ismi Onno Tunç'un eserlerini caz yorumuyla sahneye taşıyormuş Duygu Soylu. Duygu Soylu'nun da sahnesi gerçekten çok iyidir. Cazı da iyi söyler. Dolayısıyla sevgili Bursalılar, Duygu Soylu'nun caz performansı 15 Şubat'ta. Üstelik Onno Tunç'un unutulmaz şarkılarıyla bence çok güzel bir konser olacak. Kaçırmayın derim. Bursa Oda Orkestrası 16 Şubat'ta sahne alıyor ve konserde solist olarak keman sanatçısı Önder Baloğlu ve piyanist Çağdaş Özkan'ı ağırlayacak. Coşkun Karademir, sevgili Coşkun Karademir
Coşkun Karademir Trio olarak 18 Şubat'ta Anadolu'nun kadim ezgilerini cazın evrensel diliyle bir araya getirdiği Folk'n Jazz projesiyle Bursalı müzikseverlerle buluşacakmış. Ne kadar güzel. Ve Ramazan ayı kapsamında 25 Şubat'ta gerçekleşecek Semadan Yükselen Hoş Seda konserinde ise Fatih Koca tasavvuf musikisinin kadim mirasını günümüze taşıyacak diyorlar bu bültende. Ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı'nın yani Bursa Kültür'ün düzenlediği konserler 15, 16, 18 Şubat'ta Atatürk Kültür Merkezi Merinos yerleşkesinde gerçekleşecek. O bahsettiğim konserler. 25 Şubat'taki konserse Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşecekmiş ve konserin detaylı bilgileri Bursa Kültür'ün internet sitesinde. Bir konser, daha doğrusu bir turne haberiyle devam edelim. Blue 25. yıl turnesi kapsamında Türkiye'ye geliyor. Yeni albümleri Reflection'ı 9 Ocak'ta yayımlanan sevilen İngiliz grup Blue 25. yıl turnesi kapsamında Türkiye'de 2 konser verecekmiş. Konserler 30 Ekim'de İstanbul Volkswagen Arena'da ve 31 Ekim'de Ankara Kongrezyum'da olacakmış ve biletler de satışa çıkmış. Biletini al üzerinden Blue'nun 25. yıl turnesi kapsamında Türkiye'de gerçekleştireceği, İstanbul ve Ankara'da gerçekleştireceği, 30-31 Ekim'de gerçekleştireceği konserin biletlerini de biletini al üzerinden alabilirsiniz. Şimdi Sevgililer Günü ile başladık ya, Sevgililer Günü ile ilgili hem Antalya'da hem İzmir'de güzel konserler var. 15 Şubat'tan itibaren Bursa'da da güzel konserler var ama Sevgililer Günü konseptiyle devam edelim istiyorum. Ne izlesek bölümüne. Özellikle dijital platformlarda neler var, ne izlesek diyorsanız geniş bir seçkiyle Prime Video karşımızda. Prime Video bu Sevgililer Günü'nde aşkın karmaşık, heyecan verici, kalp atışlarını hızlandıran filmleri üzerinden bir seçki yapmış ve pek çok filmi de bir araya getirip bizlere sunuyor izlememiz için. Yani Sevgililer Günü'nden önce izleyin, sonra izleyin ya da Sevgililer Günü'nde izleyin. Ama neler var Prime Video'da? Sevgililer Günü'nde izlenebilecek Relationship Goal, Maxton Hall, Pulpa, My Fault London, The Summer Turned Pretty, Sevgililer Günü'nde izlenebilecek Prime Video'nun seçkilerinden bazıları. Ama elbette diğer platformlarda da HBO Max'te de, Netflix'te de, Disney'de de, yani tüm dijital platformlarda Sevgililer Günü'ne yakışacak pek çok film var elbette. Hazır böyle onlar bir araya toplamışken özellikle ben bunu söylemek istedim. Ama Sevgililer Günü'nde vizyona, yani 13 Şubat'ta yayına girecek uzun zamandır beklenen en özel içeriklerden bir tanesi de elbette ki Masumiyet Müzesi. Uzun zamandır bekliyoruz. Yıllardır bekliyoruz hatta Masumiyet Müzesi'nin, çünkü çekildiği duyuruldu. Netflix daha sonra official olarak duyurdu. Sevgili Selahattin Paşalı'nın başrolünde oynadığı Masumiyet Müzesi sonunda 13 Şubat'ta Netflix'te yayında. Bildiğiniz gibi Masumiyet Müzesi'nde sevgili Selahattin Paşalı, Eylül Kandemir başrollerde yer alıyor ve sevgili Zeynep Günay çekiyor. Zeynep Günay benim çok beğendiğim yönetmenlerden bir tanesi ve 9 bölümünü de izledim. Tabii yayına girmeden önce röportaj yapacağım için 9 bölümü de izledim ve bir çırpıda da izledim diyebilirim. Filmin akışı, temposu, içindeki ayrıntılar, oyuncuların size geçirdiği ruh hali, mekan seçimleri, her şey Orhan Pamuk'un bize yansıtmaya çalıştığı gibi diyebilirim. Yani o kitaptaki, romanda anlatılan iç sıkıntısı, o takıntı halini çok iyi yansıtmışlar gerçekten. Hatta bugün burada bir turizm forumu için buradayım demiştim ya, The Four Seasons Otel at Bosphorus'ta gerçekleşiyor. Buradaki forumda Kerem Çatay konuşmacılardan bir tanesiydi. Ali Güreli ile birlikte soft power üzerine konuşuldu. Masumiyet Müzesi de bu Türkiye'nin bence en önemli gücü, yani soft power'ı devam ettirecek önemli yapımlardan bir tanesi olacak. Yani Türkiye'nin soft power'ına hizmet edecek önemli yapımlardan bir tanesi olacak Masumiyet Müzesi dizisi. Çünkü ülkemizde de çok ilgi çekeceğini ve izleneceğini düşünüyorum. Dünyada da ilgi çekecek ve izlenecek ve hani nasıl Aşk-ı Memnun'un çekildiği Yalı'yı görmek için
yurt dışından geliyorlar. Nerede çekilmiş o dizi, hangisi görelim, gezelim istiyorlar. Masumiyet Müzesi de o şekilde turist akınına uğrayacak inşallah diye tahmin ediyorum. Ayrıca ümit ediyorum. Çünkü şu anda herhalde dünyada soft power bu konuda dizileriyle, filmleriyle, yapımlarıyla, kontentleriyle öne çıkan birkaç ülkeden biriyiz. Bunun kıymetini bilelim, bunun arkasında duralım. Hem bu sektörlerin, hem sanatçıların, hem oyuncuları koruyalım, kollayalım. Onlar bizim için dünyaya açılan kapı. Hem ekonomimizi hem de moralimizi düzeltmek anlamında çok önemli güçler. Oyuncularımızın her biri, yapımcılarımız, yönetmenlerimiz, sette çalışan ışıkçıdan tutun, makyöze kadar herkes çok kıymetli. Bugün Turizm Investment Forum'da da konuşulduğu gibi soft power'ımız çok kıymetli, çok önemli. Dünyada bize çok büyük bir alan açıyor, sesimizi duyuruyor ve bir turist de getiriyor tabii ki. O yüzden Masumiyet Müzesi hazır burada. Four Seasons Otel'de yapılan bu forum üzerinden de Masumiyet Müzesi'nin önemini başka bir açıdan değinmiş olduk. Ama özellikle de Türk dizili tarihinde de önemli bir yer edinecek elbette Masumiyet Müzesi. Ve Masumiyet Müzesi ile ilgili röportajları da sevgili Selahattin Paşalı, Eylül Kandemir ve Zeynep Günay'ın katıldığı Aysun Öz'de Başka Şeyler röportajında önümüzdeki günlerde zaten YouTube kanalımızda izleyeceksiniz. Buradan bunun duyurusunu da yapmış olalım. Dizilerden sonra hadi sinemalara bakalım. Sinemalarda bu hafta neler vizyona giriyormuş. Böyle yavaş yavaş güneş de buradan vuruyor. Akşam güneşi altında kahve içip böyle ajandadan bahsetmek, pek çok yapımdan ve sanat etkinliğinden bahsetmek de ayrı keyif doğrusu. O yüzden çok şanslı olduğumu biliyorum. Çok şükür. Evet, vizyonda neler var 13 Şubat haftasında ona bakalım. Açlık Oyunları, Uğultulu Tepeler, Sessiz Tepe, Bacaklarım Olsaydı Seni Tekmelerdim, Oscar, The Return of the Mammoth, Momo, Olay Para bu hafta vizyona giren filmler. Bu arada filmler demişken Oscar yaklaşıyor. İzlediğiniz Oscar adayı filmler var mı? Görüşleriniz neler? Yazabilirsiniz bu arada. Önerileriniz neler? Biz de buradan önümüzdeki hafta duyurmuş olalım. Genelde hangileri beğeniliyor? Oscar Toto oynayabiliriz altında, videonun altında. O yüzden varsa önerileriniz bunu mutlaka izleyin. Şu kadar Oscar alır ya da hiç alamaz, berbat dediğiniz filmler de varsa yorumlara bekleriz. Bunu da buradan söyleyelim. Sinema bölümünü kapatmadan Uluslararası Gastronomi Film Festivali'den bahsetmek istiyorum. Uluslararası Gastronomi Film Festivali yarışma heyecanı başladı ve 5-7 Haziran tarihleri arasında Urla'da gerçekleştirilecek Uluslararası Gastronomi Film Festivali ve Uluslararası Klazo Menai Kısa Film Yarışması'na da ev sahipliği yapacakmış. Buradan da bunu duyurmuş olalım ve sergilere geçelim. Bakalım sergilerde bu hafta açılacak sergilerle başlayalım isterseniz önce. İş Sanat'ın Kibele Sanat Galerisi'nde yılın ilk sergisi Ayla Turan Retrospektif sergisiyle gerçekleştirilecek. Kibele Sanat Galerisi heykeltıraş Ayla Turan'ın 50'den fazla eserini 11 Mayıs'a dek sanatseverlerle buluşturacak. İş Sanat böylece başta da söylediğim gibi yılın ilk sergisini gerçekleştiriyor Ayla Turan'la birlikte ve diğer sergilerde bir tane de Venedik'ten bir sergiden bahsedelim diye İstanbul'daki diğer sergilere geleceğim ama bu mail önüme düştüğünde hemen not ettim. Bunu da söylemek istedim. Ahmet Ertuğ'un fotoğraf sergisi Beyond the Vanishing Point Trendyol Sanat desteğiyle Venedik'te gösteriliyor. Dünyaca ünlü sanatçımız Ahmet Ertuğ'un Venedik'te 21 Şubat tarihinde açılacak fotoğraf sergisi Beyond the Vanishing Point nerede? Le Stanza della Fotografia'da 6 Nisan'a kadar gezilebilecek. Yolunuz Venedik'e düşerse kaçırmayın derim. Türk bir sanatçının Venedik'te sergi açması çok güzel. Buradan da Trendyol Sanat'ı bu desteği için ayrıca kutlayalım. Bir sergi haberi de Jale Iris Gökçe'den. Jale Iris Gökçe, çağdaş sanat dünyamızda kendisini bir kendilik araştırmacısı olarak nitelendiriyor ve yıllar boyu ilmek ilmek işlediği antolojik yolculuğun en rafine durağı olan Kendilik Self sergisini 14 Şubat'ta Göksu Anadolu Hisarı'nın büyüleyici atmosferinde Hermes Art Galeri'de sanatseverlerle buluşturuyor. 14 Şubat'ta yapılacak şeylerden biri de bakın bir sergi de açılıyormuş. Pek çok konser söylemiştik. Bir tanesi de Jale Iris Gökçe'nin Hermes Art Galeri'de açılacak sergisi de iyi bir alternatif olabilir doğrusu. Kendilik Self sergisi sanatçının mini
retrospektifi niteliğinde bir sergi aynı zamanda. Neredeydi? 14 Şubat'ta açılıyordu. Hermes Art Galeri'de, Göksu'da. Bir sergi de içimizde büyüyen orman, beden, doğa ve kutsal arasında diye tanımlanmış bu sergide. İlayda Babacan Art Project'te açılacak bir grup sergisi İçimizde Büyüyen Orman. 13 Şubat'ta açılıyor ve 15 Mart'a kadar İlayda Babacan Art Project'te görülebilir. Pera'da bulunan Casa Foscolo Otel'de bu sanat galerisi ve sergide Atilla Galip, Pınar Caner, Şengün Alp ve Damla Özdemir'in eserleri sanatseverlerle buluşuyor. Bu bölümde de ajandamızın yavaş yavaş sonuna gelirken bu bölümde de çeşitli duyurulardan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki mesela Netflix ve Bahçeşehir Üniversitesi geleceğin senaristlerine çağrı. Netflix ve Bahçeşehir Üniversitesi işbirliğiyle 4. yılına geliyor. Netflix dizi senaryosu yazarlığı dersi. Yeni dönem başvurularını kabul etmeye başlamış. Netflix dizi senaryosu yazarlığı dersi devlet üniversitelerinin sinema ve televizyon bölümü öğrencilerini kapsayan bir ders bu ve Netflix'in dizi senaryosu yazarlığı dersi 15-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvuru süreci. Dediğimiz gibi daha önce üniversitelerin sinema televizyon bölümü öğrencilerine açık bu. Bu yıl 4.'sü gerçekleştirilecek bu dersler, yani Netflix dizi senaryosu yazarlığı dersi 16 öğrenciye 14 haftalık yoğun bir eğitim sunacak. Ve özellikle de biraz önce bahsetmiştik ya Türkiye'nin soft power gücünden. Türkiye'nin soft power gücünü geleceğe taşıyacak derslerden bir tanesi bu. O yüzden çok önemsiyorum ve sinema televizyon bölümü öğrencileri serieswriting.bau.edu.tr adresinden bu derse başvurabilir ve 27 Şubat'ta da sonuçlar ilan edilecekmiş ve 6 Mart'ta da başlayacakmış. Yani başvurular 15-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. 27 Şubat'ta sonuçlar açıklanacak ve eğitimde 6 Mart'ta başlayacak. Bir duyuru da İKSV'den gelsin. İKSV ve Mercedes-Benz Türk'ün hayata geçirdiği SADE 3. döneminde Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen sanatçılara destek olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda daha doğrusu sergi açılmıştı. Bir sergiyi gerçekleştirmişlerdi ve çok da güzel bir sergiydi. Şimdi bu SADE'nin 3. yılı, daha doğrusu SADE programının 3. dönemi için başvurular açılmış. SADE Sanatçı Destek Fonu'nun 2026 dönemi başvuruları başladı ve bunun için son başvuru tarihi 30 Mart. SADE, görsel sanatlar alanında resim, heykel, seramik, fotoğraf, cam, illüstrasyon, çizim ve baskı teknikleri konusunda üretim yapan 35 yaşını aşmamış sanatçıları kapsıyor. Bu sanatçılar katılabilir ve başta da söylediğim gibi aslında Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen sanatçıları desteklemek için düzenleniyor bu SADE Destek Fonu. O yüzden de başvurular için İKSV'nin sosyal medya hesaplarından ya da internet sitesinden ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet, bir yarışma sonucu da, şimdi çeşitli başvuruları özellikle ne yapsak da duyuruyorum. Genç sanatçılar için önemli, tüm sanatçılar için önemli bu yarışmalar tabii ki. Bir tanesi de sonuçlandı, onu da söyleyelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Rotary Bölge 2440 ve 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı İşbirliği ile bu yıl 18. kez Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen Ulusal Genç Solist Yarışması genç opera sanatçılarını sanat dünyasıyla yine buluşturdu. Bu İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Rotary Bölge 2440 ve 9 Eylül Üniversitesi İşbirliği ile gerçekleştirilen bu genç solist yarışması, Ulusal Genç Solist Yarışması çok önemli. Buradan çıkan, dereceye giren, çıkan da değil aslında, bu yarışmaya katılan, dereceye girsin girmesin pek çok solist hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli noktalara geldi. Çok önemli yerlere geldi. Pek çok profesyonel de kazandırdı. O yüzden bu yarışma çok önemli. 18.'si gerçekleştiriliyor. Ne kadar güzel. 18 yıldır yapılıyor bu genç solist yarışması. Genç opera sanatçılarını dediğimiz gibi sanat dünyasıyla buluşturuyor. Türkiye'nin dört bir yanından başvuran genç sanatçıların katıldığı yarışmanın ödülleri üniversite ve genç profesyonel olmak üzere 2 kategoride sahiplerini buluyor. Genç solist yarışmasında ön elemeye 97 başvuru yapılmış ve 97 başvuru arasından 61 yarışmacı İzmir'de Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde sahnede performans sergilemiş.
Ve kazananları açıklayayım artık. Üniversite kategorisinde birincilik ödülü Muhammed Gökberk, ikincilik ödülü Berkan Demir ve üçüncülük ödülü İdil Meryem Karakuzu'nun olurken, Zehra Yıldız Opera Vakfı özel ödülü Ali İsmail Doğrukula, Necdet Aydın sahne yorumu özel ödülü ise Alpaslan Sevim'e verilmiş. Genç profesyoneller kategorisinde birincilik Enes Aksu, ikincilik Kemal Atakan Korkmaz ve üçüncülük Selen Doğa Yeni ikincinin olmuş. Necdet Aydın sahne yorumu özel ödülü Kemal Atakan Korkmaz'a verilirken Janette Thompson özel ödülü Ayben Bağcı'ya, Zehra Yıldız Opera Vakfı özel ödülü ise Eda Umay Akan'a layık görülmüş. Ne kadar güzel, 18.si gerçekleşiyor bu genç solist yarışmasının. Umarım daha uzun yıllar devam eder. Burada da emeği geçen herkesi bu yarışmayla ilgili kutluyoruz. Kazananları da tebrik ediyoruz. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta da ne yapsak diyorsanız yine burada YouTube kanalımızda buluşalım. Beğenmeyi, yorum yapmayı, önerilerde bulunmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. İyi seyirler, iyi dinlemeler, iyi izlemeler.